Moğolistan'da öğretmenlik yapıyordum. Elçiliğe gittik, pasaport alamadık. Almanya'ya gelmeye karar verdik. Veli geldi, Mehmet dedi, benim çocuk dedi her gün gelip seni anlatıyor. Yeni memleketimize faydalı insanlar olmaya çalışıyoruz. Biz normalde göçebe olarak yaşıyorduk, kendimiz eşya almamıştık. Bad Homburg'da hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Kindergarten'da, anaokulunda çalışmaya karar verdim. Önce teyzemde, şimdi annem oldu diyeyim. Almanya'da ikinci bir annemiz oldu. Türkiye bizim ana vatanımız. Siz bir adım atarsanız onlar da size 2 adım yaklaşıyorlar. Ben yapamam, ben edemem diye düşünen arkadaşlar varsa bu düşüncelerini bir an önce bıraksınlar. Almanya Frankfurt'tayız. Yurt dışında hayata tutunan insanlarımızın izlerini sürüp hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi 45 yaşından sonra Almanya'ya gelip Almanya'da öğretmen olan Mehmet Bey'in hikayesini dinleyeceğiz. Mehmet Hocam merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür, sizlerde ne var ne yok? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Mehmet Hocam hikayenizi dinleyeceğim ama ondan önce sizi tanımak istiyoruz tabii. 1973 yılında Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdum. 8 kardeşiz. Ben en küçüğüm. Liseyi İzmir'de okudum. Üniversiteyi Kastamonu'da okudum. Sınıf öğretmenliği, Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Anaokullarda Özbekistan'da, Moğolistan'da uzun yıllar çalıştım. Ondan sonra Almanya'ya geldik. Almanya hayatım başladı. Normalde Almanya'ya gelme diye bir düşüncemiz yoktu. Moğolistan'da, başkentte Ulanbator'da öğretmenlik yapıyordum. Çocuklarımın pasaport problemi olduğundan dolayı elçiliğe gittik. Pasaport alamadık. Pasaportsuz da yaşayamayacağımızı anlayınca Almanya'ya gelmeye karar verdik. Gelmeden önce çok böyle düşünmedik. 3 gün içinde karar verdik buraya gelmeye. 2017 yılının Mart ayında geldik. Mart'ın 15'inde eksi 20-25 civarıydı giyimimiz, kuşamımız. Frankfurt havaalanına inince böyle bir şok yaşadık. Ya biz orada kış yaşıyoruz, burada yaz gelmiş, bahar gelmiş gibi. O anı hiç unutamıyorum. Ve Almanya'ya geldikten sonra da yine pasaportumuz olmadığı için burada mülteciliğe başvurduk. Oradan yeni Almanyalı olarak hayatımıza başladık. O günden bugüne kadar da Almanya'ya alışmaya çalışıyoruz. Ailem, kendim. İnşallah biraz da olsun alıştık diye düşünüyorum. Mültecilik süreci ilk başta attan düşmüşe benzedik. Gelmiş olduğumuz ülkede belli bir yaşam standartımız vardı. Çocuklar belli bir okula gidiyordu. Mart ayında geldiğimiz için okulun son 3 ayına da girmiştik hatta. Ayın 16'sında Gießen'e başvuru yaptık. Başvurumuzu kabul ettiler. Bize bir oda gösterdiler. Odalarda böyle Türkiye'deki hapishaneler veya belli yerler duvar yazıları olur. Aşırı derecede ondan yazılar vardı Türkçe, İngilizce, daha değişik şeylerde. Onları okumakla geçti ilk günümüz. Çocuklar işte baba tuvalete gidebilir miyiz diye gidip oralara gidince ayrı bir şok yaşadık. Toplu yaşam yerleri maalesef çok temiz değildi. Bir de bizim çocukların alışık olduğu bir şey değildi. Daha sonra bir hafta 10 gün Gießen'de kaldıktan sonra Kassel diye başka bir şehire gittik. O şehirde de yine büyük bir bina, bir odamız vardı. Yine ortak kullanım alanları oldukça kirliydi. Çocuklar bayağı bir tepki gösterdi. Alışma sürecimiz birazcık farklı oldu, zor oldu ama şu an itibariyle Allah'a şükür Almanya kültürünü, Almanya dilini öğrendik. Fakat burada bir şey daha söylemek istiyorum. O da bizim için çok ilginç oldu. Birinci Gießen'de kaldık, ikinci Kassel'de kaldık. Üçüncü olarak Bad Homburg diye bir şehire geldik. O Bad Homburg'da hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Hayatımızda hiç triplex dairede kalmamıştık. Devlet bize bir triplex daire hediye etti. Bu sefer de bu 3 katlı evi nasıl tek kullanacağız? O problem başladı. Allah'a şükür orada da birçok arkadaşı misafir etme imkanımız oldu, yeni gelen bizim gibi. Dil öğrenme belli bir yaştan sonra kolay değil. Çocuklarla kendim bazen kıyaslıyorum, o hatayı yapıyorum, onların genç olduğunu unutup ben kendime göre işte ben niye öğrenemiyorum? İlk haftadan itibaren diyeyim, telefonuma bir Almanca öğrenme app'leri var. O app'leri kurarak öğrenmeye başladım. Çocuklarla da belli bir yarış ortamında. Daha sonra A1, B1, B2 kurslarına gittim. Yaklaşık 2 yıl. Burada bize yakın bir ilkokul var. Orada gönüllü olarak 2 yıl çalıştım. Yurt dışından gelen, Almancası yeterli olmayan çocuklara yardımcı öğretmen olarak onlarla çalıştım. Daha sonra yine ilkokul öğretmenliği için değişik başvurularda bulundum. Herkes C2 dil seviyesi istediği için
Bu sefer de gönüllü olarak bir tane kindergarten'da çalıştım, anaokulunda. O anaokulunda baktım, çocuklarla iletişim çok iyi, öğrenmiş olduğum Almanca yeterli. Onlar beni anlıyor, ben onları anlıyorum. Velilerle biraz zorlansam da. Ondan sonra kindergarten'da, anaokulunda çalışmaya karar verdim. Sadece dil öğrenmek yeterli değil, özellikle burada yabancıların entegre olduğunu göstermek için gönüllü çalışmalar, ehrenamtlich çalışma deniyor ona. Ben ilk günden beri çok farklı yerlerde gönüllü çalıştım. Onları daha sonra başvurumda gösterdim. Yaşlılar evinde 1 yıl çalıştım. Şu anda Generasyon Hilfe diye kuşaklar arası bir dernek var. Oranın aktif üyesiyim. Yaşlı olan insanları doktora götürme, onlarla alışveriş yapma. Haftanın bir günü belli saatte standart onlarla gidip geliyorum. Ich habe jetzt eine Familie kennengelernt, die sind alle lieb und gut. Gute Menschen. Önce teyzemde, şimdi annem oldu diyeyim. Frau Anstip Hanım diyebiliriz veya Gerda Hanım diyebiliriz. Dein Herz ist gut. Sie denkt jeden Tag positive. Alle Leute hat manche Zeit gute, manche Zeit schlechte, aber du denkst immer sehr positive. Du bist ein guter Mensch, egal was du machst. Yani onunla beraber doktora gidip gelmeler, alışveriş yapmaya gidip gelmeler olduğunu belli bir süre sonra sana oğlum diyebilir miyim diye bir şey yaptı. Ben de dedim bundan sonra ben de sana anne diyeyim diye söyledik. Er hat mir schon so viel geholfen. Ich bin so glücklich, dass es ihn gibt. Auch seine Familie. Şu anda da düzenli olarak haftada 1 veya 2 defa düzenli olarak görüşüyoruz. Sıkıntılarını gerekirse özel olarak bana kendisi birebir anlatıyor. Yapabildiğim kadar, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Almanya'da ikinci bir annemiz oldu. Rahmetli annem Türkiye'de vefat ettiği için burada o anne hasretine az da olsa giderdik. Ich habe ihn durch die Altenhilfe kennengelernt, weil ich fast blind bin und immer nach Darmstadt muss zum Augenarzt, in die Klinik. Und dadurch habe ich den Mohammed kennengelernt. Er ist ein sehr lieber, netter, angenehmer Mensch und immer hilfsbereit. Und er kommt immer wieder und fragt, ob er für mich was machen kann. Und das ist sehr angenehm und ich bin ihm so dankbar für alles. Und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten kann. Er ist immer hilfsbereit und hilft mir. Ich kann mich über ihn nicht beklagen. Er ist wie ein Sohn zu mir. İşe başlamadan önce hep kendimde bir çekince vardı. Acaba onların söylediğini anlayabilir miyim? Onlarla iletişim nasıl olur? O ehrenamtlich gönüllü çalışmam beni bu işi yapabileceğime ikna etti. Yani dil öğrenmekten daha çok dili öğrendikten sonra insanlarla iç içe yaşamak, Almanya'da iş bulmakta daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Vielen Dank. Jeden Tag geholfen. Jeden Tag geholfen. Vielen Dank. Tausend. Ja, und wir haben am Anfang viele Schwierigkeiten gehabt. Mehmet, alleine das Wort ich, sage mal ich. Ich. Er hat immer gesagt ich. Dann habe ich gesagt, es gibt nicht. Deutsch heißt ich. Er hat gelernt. Geleli 5,5 yıl oldu. Yani kiminle tanıştıysak, biz bir adım attıysak onlar 2 adım attı diye düşünüyorum. Bizim muhatap olduklarımız Allah-u Teala hep iyi insanlarla muhatap etti. Ya da herkes öyle diye düşünüyorum. Mehmet habe ich kennengelernt im Seniorenheim in Mörfelden. Er hat dort freiwillig gearbeitet, an einem Tag soziale Leistung gemacht und ich auch. Ich bin eine ehrenamtliche Dame dort und arbeite schon 12 Jahre dort. Und Mehmet hat mir geholfen, an den Nachmittagen alte Leute zusammenzuholen, Musik zu machen, Gymnastik zu machen. Wir haben einen bunten Nachmittag, sagt man da. Und er hat noch nicht gut Deutsch gesprochen. Er hat mit den alten Leuten auch ein bisschen Deutsch gelernt. Aber wir wollten das schneller machen und ich habe ihm angeboten, dass er zu mir kommt und dann haben wir Deutsch-Türkisch, also Deutsch gelernt, intensiver.
Und daraus ist eine Freundschaft geworden. En çok beğendiğim şey insanların birbirine karşı saygılı olması, farklı görüş ve düşüncedeki insanlara açık olması. Alles. Es ist schön, wenn wir uns sehen. Wir freuen uns und wir sehen uns immer wieder, mal zum Eis essen, mal gehen wir mit seiner Familie. Ich habe auch seine Familie kennengelernt. Ich bin nicht nur mit Mehmet befreundet, ich bin auch mit der ganzen Familie befreundet. Mültecisin, sen azülsün değil de sen onlara yaklaştığın zaman onlar da sana daha fazla yaklaşıyorlar. Yani insanların saygıyla, sevgiyle birbirlerine selam verip konuşması, herkesi kendi konumunda kabul etmesi. Sie sind sehr höflich, sehr aufmerksam. Sie schenken mir immer viel zu viel. Das ist typisch türkisch. Ich komme immer nur mit einem Geschenk. Und Mehmet und Familie immer. Almanya'da gerçekten çok güzel, çok iyi insanlar var. Siz bir adım atarsanız onlar da size 2 adım yaklaşıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ja, und aus dieser Situation, wir haben dann auch in seiner Wohnung Deutschunterricht gemacht. Dann hat auch seine Frau mitgelernt. Und das war immer gesellschaftlich sehr schön. Denn ich bin... Mehmet Hocam, güzel memleketiniz ve güzel dostlarınız var. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Hoş ver. Burada bir de kulemiz var. Bu kule gerçekten çok önemli. Bazen kindergarten'da bizim bir arkadaş çocuklar alıp getirip bunun tepesine kadar çıkıyor. Çocuklar çıkana kadar bayağı yoruluyor. Ama güzel bir anısı var. Herkes o geziden bahsediyor. Benim de hoşuma gidiyor. Bazen bizim çocukla beraber gidiyoruz. Burada salıncak falan var, oynuyor. Mörfelden deyince bu akla geliyor denilebilir. 1996'da yurt dışına çıktım bir valizle. Değişik ülkelere gittik. Türkiye'de bir eşyamız yoktu. Eşimle ben 1998'de evlendim. O da yine 2 valize eşyalarını koydu. Yani biz normalde göçebe olarak yaşıyorduk. Şimdi yeni Almanya'da bir ev kiraladık. Eşyaları biz kendimiz aldık. Daha önce hep böyle eşyası olan evleri kiraladık. Biz kendimiz eşya almamıştık. İş yerimizde yaklaşık 15-16 tane öğretmen var. Yani bunlarla güzel bir iletişim oldu. Yaşça küçük olanlar var, yaşça büyük olanlar var. Saygı prensibinde devam ediyor. Burada bu işi yapmış kişiler gerçekten çok kabiliyetli, çok güzel şeyler öğrenmişler. Ben bir taraftan kendi memleketimde, kendi eğitimde öğrendiğim şeyleri burada uygularken bir taraftan da buradaki güzel şeyleri kendi kütüphaneme ekliyorum. Ben ve ailem herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. İşin ilginç olanı şu, önceki oturmuş olduğumuz o triplex bir evden bahsetmiştim. Ev sahibimizle biz abi kardeş gibiyiz. Yusuf, Türkçesi Yusuf. Belli bayramlarda gidiyoruz, geliyoruz. 5 yıldır da 6 yıldır da devamlı iletişimimiz devam ediyor. Mesela yolda gidiyorum fark etmeden bir tanesi arabayı durduruyor. Her Mehmet diyor. Ben hemen bakıyorum. Tanıdık. Burada yaşayanlar da anormal bir şey olduğunu söylüyor ama benim tanıştıklarım hep iyi denk geldi. Bilmiyorum neden. Rahmetli anamın güzel bir duası vardı. Allah hep iyilerle karşılaştırsın diye. Günlük 5 vakit ederdi diye düşünüyorum. Onun duasını mı aldık? İlk geldiğimde okullar 4 dönemden oluşuyor. 4 çeyrekten. 3 çeyreğini bitirip 4. çeyrekte buraya gelmiştik. O sene çocuklar okula gitmedi. 3 ay, 4 ay. Gidemeyince birazcık onlar biz niye gidemiyoruz? Baba olarak bir şey yapamamanın ezikliğini yaşadım diyeyim. Araba aldım. Her yerde Freihalten yazıyor. Tam böyle park yeri buldum diye seviniyorum. Fakat böyle Freihalten, Aus Freihalten diye burayı serbest bırakın, buraya park yapılmaz. O şey beni çok zorluyor. Normalde ben kendime göre kuralcı bir insanım diyebilirim. Fakat insanlar buraya park edilmesin, benim kapımın önü boş kalsın diye gereksiz o yazıları koymuşlar diye düşünüyorum. Park ettiğimiz zaman ciddi bir cezası var. Çok fazla var. Gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum ama. Ondan birazcık muzdaripim. İlk başta velilerle birazcık böyle konuşmaktan, özellikle Alman velilerle konuşmaktan çekiniyordum. Fakat daha sonra çocuğuyla olan ilişkimi veliler gördükten sonra veliler de ayrı bir ilgi alaka göstermeye başladılar. Geçen hafta bir veli toplantısı yaptık. Orada veli geldi, Mehmet dedi, benim çocuk dedi her gün gelip seni anlatıyor. Benim çocuğun dedi bütün dertleriyle sen ilgileniyormuşsun, onunla çok güzel vakit geçiriyormuşsun falan. Ben dedim senin çocukla sadece biz bakışıyoruz, konuşmuyoruz. Çünkü çocuk Almanca bilmiyor. O anlatıyor. Ben de her zaman okey. Yani çok bir konuşamıyoruz benim neyimi anlatıyor diye
veliye sordum. Velinin ifadesi şu oldu. Bilmiyorum, senin çok güzel şeyler yaptığını, senin çok güzel konuştuğunu, benim oğlum tek anlayan kişi sen olduğunu söyledi, dedi. Hoşuma gitti doğrusu. Bir başka İspanyol veli, çocuk tatile gitmişti. Almancayı unutmuş. Çocuk hep ben istiyorumla başlıyor. Ich will diye başlıyor. Ama ondan sonra hep İspanyolca söylüyor. Konuşuyor. Ben çocuğu kesmiyorum. Veli toplantısı çıkışında Mehmet dedi, bizim çocuğu dedi, sen gayet güzel dinliyormuşsun, senden çok bahsediyor dedi. Bana ilginç geldi. Ben çocuğu normalde anlamıyorum ama çocuk benim anladığımı düşünüyor. Ailesine gidip o karşılıklı mimik hareketlerinden. Diğer bir veli de bunu da bir arkadaş anlattı. Çalışmış olduğum başka bir arkadaş. Normal bir hafta ben erken gidiyorum, bir hafta geç gidiyorum. Frühdienst veya Spätdienst deniyor. O erken gittiğimde bir Alman veli var. Çocuğunu getiriyor. Ben olduğum zaman çocuğun ağlamadığını söylüyor. Çalışmış olduğum diğer arkadaş öyle dedi. Hoşuma gitti. İşte falan çocuk dedi. Ağlıyordu. Annesi ne dedi biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. İşte bir saat sonra Mehmet gelecekmiş. Onun için ağlamayı kes diye söyledi dedi. Çocuk da ondan sonra tamam dedi. Ve annesi öyle ayrılıp gitti. Yani çocuk senin ismini söyleyince ağlamayı kesti dedi. Buna benzer güzel olaylar duyduk. Burada ilginç gelen bir olay da şu. Çocuklar öğretmenim veya işte hoca hanım, hoca bey falan diye herhangi bir hitapta bulunmuyor. Herkes ismiyle hitap ediyor kindergartenlarda. Mehmet, Ali, Veli, Meryem gibi. Hoşuma gidiyor. Çocuklardaki o samimiyeti, o şeyi. Çalışma arkadaşlarım da çok iyi. Bir tanesi Alman, bir tanesi aynı bizim gibi Yunanistan'dan gelmiş burada çalışıyor. Güzel bir ortamımız var. Çocuklar da memnun, biz de onlardan memnunuz. Benim en çok hoşuma giden Almanların pünktlich, dakik olma meselesi. Daha önce hep böyle Asya ortamında çalıştığım için şimdi dediği zaman bir 15 dakika geçiyordu. Birazdan dediği zaman bir saat geçiyordu. Almanlarda o pünktlich kelimesi 5 dakikayı olayı sığdırıyor. Bu kelimeyi gerçekten seviyorum. Yani Almanların yaşam tarzı olan dakiklik ve kelimeye. Park yeri gerçekten problem. Böyle bir parkın etrafında 3 defa 4 defa tur atıp da tam bir yer buldum dediğim anda bakıyorum orada öyle bir Freihalten yazıyor. O kelimeye karşı anlamını ilk başta bilmiyordum ama bir soğukluk oluştu. Hala o soğukluk devam ediyor. Hayır. Allah'a şükür geldik. Çocuklarımız yeni bir dil öğrendi. Biz de kendi dilimize yeni bir dil kattık. Moğolistan'da çalışırken atasözler üzerine, Moğol ve Türk atasözleri üzerine master ve doktora çalışmalarımı yapmıştım. Hedefimde normalde bir üniversitede çalışmak vardı. Fakat şu anda yaptığım işi sevdim. Çocukları da sevdim, işi de sevdim. İlk mesleğime, ilkokul öğretmenliğine döndüm ama severek yapıyorum. Herhangi bir pişmanlığım yok. Şu anda Allah'a şükür onlar da işlerini yoluna koydular. Kızım şu anda Almanya'nın iyi üniversitelerinden bir tanesi dediğimiz Gießen'deki üniversitede okuyor. Psikoloji üzerine. Psikoloji Almanya'da çok önemli. Seviyerek okuyor. Oğlum yine bilgisayar üzerine Bilgisayar Meslek Yüksekokulu okuyor. Küçük çocuğum 8. sınıfa gidiyor. Eşim de bir kindergarten'da çalışmaya başladı. Şimdi o yeni başladığı için o daha çok böyle çocuklar hakkında falan böyle yaptı falan filan. Onun anlattığı şeyleri ben daha önce yaşamıştım. Şu anda aile olarak Allah'a şükür yaptığımız işi de, ortamımızda, arkadaşlarımızda seviyoruz. Herhangi bir Türkiye'ye dönme şeyimiz yok. Bazen çocuklar şunu söylüyor, baba işlerimizi yoluna koyarsak, çocuklar Moğolistan'la büyüdükleri için Moğolistan'a gidip arkadaşlarımızı, o büyüdüğümüz yeri ziyaret edebilir miyiz diye. Çocukların öyle bir isteği var. Moğolistan'a inşallah bir gitmeyi planımıza koyacağız diye düşünüyorum. Türkiye bizim ana vatanımız, akrabalarımız, ablalarımız, abilerimiz orada yaşıyor. Fakat bu gidip Türkiye'ye yerleşme olarak değil de kısım akrabayı ziyaret etme olarak o şekilde düşünüyoruz. Pasaportumuz olmadığı bir anda bize pasaport veren ülke burası oldu. Bize bağrını açan, o zor şartlarda maddi manevi desteğini esirgemeden verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bunu bir minnet olarak biliyoruz. Şu anda artık gelmiş olduğumuz yeri kendi vatanımız olarak biliyoruz. Burada devam edeceğiz diye düşünüyorum inşallah. Kısım akrabayla bir araya gelip konuşmak, sokaklarında gezmek, Adanalı olarak bir lokantaya oturup acılı bir şeyler yemek. Burada da var ama orada alışmış olduğumuz bir kültürü zaman zaman yad ediyoruz. Türkiye'yi unutamayız fakat Türkiye bizim her şeyimiz değil. Ana vatanımız, memleketimiz. Fakat şu anda geliyoruz bir o kadar da Almanya'ya, yaşamış olduğumuz ortamı daha fazla da seviyoruz diyebilirim. 1996'da yurt dışına çıktım bir valizle.
değişik ülkelere gittik. Türkiye'de bir eşyamız yoktu. Eşimle ben 1998'de evlendim. O da yine 2 valize eşyalarını koydu. Yani biz normalde göçebe olarak yaşıyorduk. Şimdi yeni Almanya'da bir ev kiraladık. Eşyaları biz kendimiz aldık. Daha önce hep böyle eşyası olan evleri kiraladık. Biz hiç kendimiz eşya almamıştık. Alışık olduğumuz için göçmen türü çok da zorlanmadık aile olarak. Göç etmenin şöyle bir güzel tarafı var bir taraftan da. İnsanın alışmış olduğu monoton ortamı değiştirmesine vesile oluyor aslında. Ben yapamam, ben edemem demek yerine denemekte fayda var diye düşünüyorum. Almanya'ya gelmeyi hiç düşünmüyordum. 3 gün içinde karar verdik aile olarak. Geldikten sonra Almancayı birazcık çalışınca öğrenemem diye düşündüm. Biraz zormuş, İngilizceden de zormuş diye. Im Park oder dein Haus. Yani insan kafasında karar verdikten sonra yeri de, dili de, çevreyi de problem etmiyor. Önemli olan kişinin kafasında kendisiyle ilgili kararlar verebilmesi. Verdiği kararda da sebat etmesi. Göçün bize kazandırdığı şeylerden bir tanesi de her insanı, her milleti, her toplumu kendi konumunda kabul etme meselesi. Toptancı yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. İşte Türkler böyle, Almanlar böyle, Moğollar böyle, Özbekler böyle. Yani bu doğru bir şey değil. Her milletin içinde iyisi olduğu gibi bazen kötüsü de olabilir. Bir kötü örnekle bir toplumu zan altında bırakmaya gerek yok diye düşünüyorum. Burada biz hala bir öğrenci olarak devam ediyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz. Yeni memleketimize faydalı insanlar olmaya, çocuklarımızı faydalı insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar güzel bir yaşamımız oldu 5,5 yılda. İnşallah bu güzel yaşamımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Burada çalışmayı düşünen arkadaşlar, işte ben Almanca öğrenemem, ben yapamam, ben edemem diye düşünen arkadaşlar varsa, bana kalırsa bu düşüncelerini bir an önce bıraksınlar. Ben 47 yaşından sonra Almancayı öğrendim. Benim için kolay olmadı fakat öğrendim. Bizim çocukların bir defada okuduğu şeyi ben belki 10 defa okudum, belki 15 defa okudum. Bir iş sahibi oldum. Gayretle, azimle herkes yapabilir diye düşünüyorum.